Herkese merhaba arkadaşlar. Manta Network üzerinde konuşacağız. Manta Network'ün ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Manta Network, Binance üzerinde listelenecek ve Launchpool'la beraber yani BNB kitleyen insanlara yapılacak airdrop'la beraber ayın 18'inde işlemlere başlayacak. Manta'nın ne olduğunu şöyle anlatmaya başlayalım. Manta aynı Arbitrum Optimism gibi bir Layer 2 projesi yani Ethereum Katman 2 projesi. Burada her zaman bu tarz projelerden beklenen ve bunların vaat ettiği üzere daha çok ölçeklenmeyi ve düşük işlem ücretlerini vaat ediyor. Burada diğerlerinden ayrı olarak bu Optimism ve Arbitrum'la ek olarak aynı Polygon'un Zero Knowledge teknolojisi gibi kendi Zero Knowledge teknolojisi üzerinde çalışıyor. Bu biraz daha aslında yaratıcı ve biraz daha önemli bir nokta. Zero Knowledge dediği daha az işlem kanadı ile, daha doğrusu sıfır işlem, sıfır kanıt ile beraber hem bilginin gizliliğini hem de bilginin güvenilirliğini sağlamaya çalışıyor. Yani burada Manta Pacific adında ölçeklenebilir ve güvenli Layer 2 ağına sahip ve Manta'nın yine Zero Knowledge kütüphanesi var. Bunların üzerinde başka projeler, geliştirmeler yapabiliyor. Bu noktada da optimizme benziyor. Ve aynı şekilde Celestia'yı TI önceden incelemiştik. Onun gibi modüler bir şekilde kendi üzerinde başka blockchain'lerin, başka sistemlerin kurulmasına olanak sağlıyor. Dolayısıyla bu noktada önemli, inovatif bir proje olarak hem Arbitrum hem Optimizm hem de genel olarak Katman 2 projelere rakip olarak ciddi bir proje halinde ön plana çıkıyor. Bunların yanı sıra şundan da bahsetmek mümkün. Bitcoin ETF onayından sonra Ethereum ETF'in onaylanması, Ethereum üzerinde bir ETF olayının gerçekleşmesi bekleniyor. Bunun ne zaman olacağı çok önemli değil ama bu olay olana kadar da yine Ethereum üzerinde bir alış baskısı, Ethereum üzerinde bir hype geldi. Buradan hem Arbitrum hem Optimism şimdiye kadar güzel bir şekilde yararlandı. Ve bunlar gibi Manta'da çıkış yaptığı süreç itibariyle buradan yararlanabilir. Ki zaten Manta'nın da ne kadar bir fiyat aksiyonuna sahip olabileceğini birazdan öbür yazımda bakacağız. Burada temel olarak baktığımız zaman aslında temel seviyede bunları bilmek yeterli. Yani modüler bir blockchain yapısı her zaman hepsinin vaat ettiği gibi bir şekilde yüksek işlem hızı, düşük komisyonlar ve bunların üzerine Zero Knowledge'la modüler blockchain yapısını vaat ediyor. Yani bu hem Zero Knowledge hem de modüler blockchain yapısıyla diğer katmanikler arasından ayrılabilecek bir proje olduğunu şimdiye kadar gösterdi. Burada her zaman olduğu gibi airdropçular var. Airdropçularla da beraber TVL yani kilitli olan değer şu an oldukça iyi bir noktada. Yani ağ üzerinde işlemler yapılıyor. Çoğu airdrop kazanmak için yapıyor ama en azından yapıyor. Burada fiyat tahminine gelecek olursak hızlı bir şekilde sizin de çok fazla vaktinizi almadan toplam 1 milyar tane arz olacak. İlk başlandığı zaman 251 milyonluk arz ile başlayacak. Şimdi burada bir NFT satışı olmuş. NFT satışında NFT'nin fiyatı ve supply'ı var burada. Bunları çarpınca 44 milyon dolarlık bir değer yapıyor ve 44 milyonluk değere 15 milyon manta airdrop'u verecekler. Yani böyle olunca bir mantayı 2.9'dan sayıp buna göre airdrop vermiş oluyorlar. Buradan yaklaşık olarak 2,5 dolarlık ilk bir adamların belirlemiş olduğu, kafalarına belirlemiş olduğu başlangıç değeri görebiliriz. Burada KuCoin pre-market var. Yani KuCoin tarafında önceden daha markete çıkmadan önce bir burada fiyat indikatörü var. Bunlar da yaklaşık 2.3 ve 2.5 arasında dolaşıyor. Burada diğer olarak diğer coinlerle karşılaştıracağımız zaman Manta'ya şöyle bakıyoruz. Manta'nın market kapitülasyonu olarak diğerlerine yakın olması yaklaşık mümkün olarak gerçekleştiğinde yani toplam değer olarak gerçekleştiğinde optimistik olarak 5 dolar civarı bir Manta olayı görebiliriz. Bunun haricinde tabii ki de airdrop olacak. Airdropçuların satma ihtimali de oldukça yüksek. Yani ilk başta airdropçular fiyatı büyük ihtimalle baskılayacak. XAI'de olduğu gibi. Ondan sonra olay tersine dönmüş olacak. Dolayısıyla burada baktığımızda da 1,5 dolarla 2,5 dolar arası özellikle 2,5 doların altı burada bir alım fırsatı verecek gibi bize. Optimistik olarak da 3,5 dolarla 5 dolar arasını bekleyebiliriz. Yani temel olarak buradan güzel bir getiri sağlamak şu şekilde olabilir. Yeni çıkan proje olması.
temiz ve sıfırdan başlayan bir tokenomics olması. Bu ne demek? Yani eski projelerde çok fazla satış baskısı olabiliyor. Çünkü çok fazla içeride kalan yatırımcı var. Ama burada airdropçularla beraber başlayacağız. Dolayısıyla daha temiz bir yapı olmuş olacak. Bunun yanı sıra piyasa yeni çıkan projeleri güzel bir şekilde primlendirip ondan sonra onları insanların üzerine yüksek fiyattan satma eğilimine sahip olmuş olabilir. Yani örneğin mesela Arbitrum, Aptos, Sui, Sei. Bunlarda güzel pikler gördük. Burada arkasındaki kapitalleri de bir önceki yazıda görebileceğimiz üzere sağlam kapitaller var. Dolayısıyla buraya bir para girişi bekleyebiliriz. Binance, Polychain, Parafi, CoinFund gibi önemli burada arkasında yatırımcılar var. Dolayısıyla bunların da yapabileceği baskıyla beraber bir pik yapabilir. Burada ilk fiyat aksiyonu başladığı zaman çok fazla takılmamak lazım. Çok yüklü alım yapmamak lazım. Bizim 1,5 dolar ile 2,5 dolar arası bir alım bölgemiz olabilir. Yani 1,5 ile 2,5 arası yavaş yavaş biriktirilebilir. Ondan sonra genelde fiyat aksiyonları burada fiyat çıkıyor. Çıktıktan sonra bir dip yapıyor. O dibin altına sarkıyor. O dibin altına sarkıp bir önceki dibin üstüne geçtiği gibi bir yükseliş trendi başlatıyor. Ve bir önceki tepesini o zamana kadar görmüş olduğu en yüksek değeri kırarsa da yeni yüksek tepelere doğru gidiyor. Dolayısıyla ilk çıktığı gibi almak çok mantıklı mı bilmiyorum. İlk çıktığı anda dakikada almak çok mantıklı olmayacaktır büyük ihtimalle. Biraz daha fiyatın oturduğunu görüp burada bizim belirlemiş olduğumuz fiyat aralıklarına göre alım yapmak mantığı için yararlı olabilir. Bunlar tabii kısa vadede getiri sağlamak isteyen insanlar için. Uzun vadede özellikle katman 2 yatırımı için tokenomics itibariyle daha mantıklı olan projeler mevcut. Dolayısıyla buradaki amaç kısa vadede proje üzerinden maksimum getiriyi sağlayıp ondan sonra yolumuza bakmak, projeyle vedalaşmak. Mantı hakkındaki bilmeniz gerekenler bunlar da temel itibariyle. Özellikle bu kendi yazmış olduğum Binance Square yazımdan anlatmaya çalıştım. Burada her şey özet bir şekilde bulunuyor. Video izlediğiniz için teşekkür ederim.